Dünyanın önde gelen üniversitelerinden birinin tıp fakültesinde mezuniyet töreni yapılıyordu. Bu sene 2 tane Türk öğrenci de mezun oluyordu. İkisi de yan yana oturuyorlardı. Müthiş gurur verici bir atmosfer vardı. Türk öğrencilerinden biri Türkiye'nin önde gelen restoran zincirlerinden birinin kızıydı. Ailesi de bu mutlu anı paylaşmak için mezuniyet törenindeydi. Diğer Türk öğrenci ise bir fırıncının kızıydı. Yıllarca süren çaba ve gayret sonucunda kazandığı öğrenim bursuyla bu noktaya kadar gelmişti. Ailesi mezuniyet törenine gelememişti. Saat farkına rağmen internetten yapılan canlı yayını evlerinden takip ediyor, kızların bu mutluluklarına ortak oluyorlardı. Restoran zinciri sahibi kendilerine ayrılan bölümden mezuniyet törenini izlerken çok duygulandı. Ne kadar yokluklar çekerek bu seviyeye gelmişti. Kızının eğitim ve geleceğiyle bizzat ilgilenmişti. Elde ettiği imkanları güzel bir gelecek hazırlamak için kızına sunmuş, maddi manevi elinden ne geliyorsa yapmıştı. Kızı da eğitimi sırasında geçirmiş olduğu kazadan sonra 2 ameliyat geçirmişti. Buna rağmen hayata tutunmuş, azimle çalışmış ve bugüne kadar ulaşmıştı. Bir başka mutluluğu daha vardı restoran zinciri sahibinin. Kendisi gibi yokluk ve olumsuzluklar yaşayan öğrencilere destek olmak için bir vakıf kurmuştu. Vakfın eğitim masraflarını karşılayarak elinden tuttuğu 10 öğrenciden biri şu anda kızının tam da yanında oturuyordu. Uzun uzun ikisini de alkışlayarak aklından şunları geçirdi. İşte hayatım boyunca hayal ettiğim sahne buydu. Belki de çoğunuz başarının tanımını yaparak söze başlayacağımı beklediniz ama öyle yapmadım. Çünkü başarı kişiden kişiye tanımı değişen sihirli bir sözcük. Tıpkı yukarıda anlattığım hikayenin ilk ve ikinci bölümünü dinledikten sonra kim daha başarılı diye sorsam vereceğiniz cevaplardaki değişiklik gibi. Kim daha başarılı sizce? Sıfırdan başlayıp Türkiye'nin en değerli restoran zincirini kuran bir girişimci mi? Yoksa herkes uykudayken sabah olmadan kalkıp en güzel ekmekleri yapmaya çalışarak insanları doyuran, kazandıkları ile kızının eğitimine destek olmaya çalışan bir fırıncı mı? Çocuklarını çepeçevre kuşatarak istikballerini sağlamaya çalışan bir yetim annesi mi? 50 yıl bir yastıkta bütün zorluklara rağmen mutlu bir hayat sürmüş olan karı koca mı? Babasından devralmış olduğu bir işletmeyi uluslararası bir holdinge dönüştüren evlat mı? Bunların hangisi birbirinden daha başarılıdır diyebiliriz ki? Örneklerden de görüldüğü gibi başarı ile ilgili söylenebilecek ilk şey tamamen göreceli olması. Neye göre, kime göre başarı? Herkesin kendine göre bir başarı ölçütü var mutlaka. Bu nedenle kişiden kişiye, kurumdan kuruma değişiyor. İyi bir araba, iyi bir ev, güzel bir kariyer, iyi bir aile, etrafımızda saygın bir kişilik ve belli bir statüye sahip isek kendimizi başarılı olarak görebiliyoruz. Her sabah kalktığınızda en iyi ben olacağım, herkesten daha iyi olacağım, daha fazla güçlü olacağım, daha fazla sorumluluk alacağım, daha çok para kazanacağım, daha diyenlerden misiniz yoksa? Zirvede olmak, herkesi geride bırakmak olarak da tanımlanabilir. Ama o noktaya nasıl geldiğinizin hiçbir önemi yok mu? Yoksa başarının tanımı etrafınızdaki insanların hayatına olumlu anlamda daha fazla dokunabilmek mi? Başarıyı o kadar çok seviyoruz ki her durumu anlatmak için kullanır hale geldik bu başarı sözcüğünü. Yediğimiz yemeği beğendiğimizi anlatmak için yemek çok başarılı diyoruz. Oysa anlatmaya çalıştığımız şey yemeğin lezzetli olması. Birinin birine çok güzel bir davranışına çok başarılı hareket diyoruz. Oysa söylemeye çalıştığımız şey davranışın kibar olması. Başarı o kadar sihirli bir sözcük ki duymak bile pozitif duygular ve çağrışımlar yapıyor. Başarıyı duymak çok hoşumuza gidiyor ama olumsuzluğunu duymaktan da bir o kadar uzak duruyoruz. Google arama motorunda başarı yazıp arama yaptığınız zaman karşınıza 49,3 milyon sonuç getiriyor. Başarısızlık diye arama yaptığınızda ise karşınıza sadece 3,8 milyon sonuç geliyor. %10'dan bile daha düşük. Aramız hiç iyi değil başarısızlıkla. Başarısızlık ayıp, günah sayılır hale gelmiş. Oysa başarısızlık hayatın en doğal parçası. Hayatımızdaki başarı ve başarısızlıklarımız aynı yukarı ve aşağı yönlü kalp atışlarımız gibidir. Eğer hayatınızda başarı ve başarısızlıklarınız yoksa kalp atışınız düz bir çizgiye döner ve bu da ölmüşsünüz demektir. Ben hayatımda hiç başarısız olmadım. Ne yaptıysam başardım diyen insanlar ya yalan söylüyorlar, ya akıllarından zoru var ya da kibirlikle tavan yapmışlardır. Dün yapamadıklarımızı bugün yapabilmektir başarı. Gelişmek demektir. Başarısız olması durumunda kafada oluşan soru şu olmalı: bir dahaki sefere nasıl daha iyi yapabilirim? Sağlıklı başarı için gelişime odaklanmalı, başkalarıyla değil, kendi kendimizle karşılaştırmalı, başarısızlık durumunu analiz etmeli ve ders çıkartılacak bir konu olarak ele almalıyız. Başarısızlık olarak değerlendirdiğimiz her şey aslında bizim olduğumuzun daha iyi bir versiyonu olabilmek için yaşadığımız bir deneyimdir. İyi olduğunuz bir işte ilk ürettiklerinize bir bakın. Eğer çalışmayıp ilk ürettiklerinizle kalsaydınız muhtemelen ilk olduğunuz noktada kalacaktınız. Mesela şu anda bu videoyu izledikten sonra
Bu kanalımda yayınladığım ilk videomu izleyerek ne kadar bir farklılık olduğunu görün. Başarı hedefim hep şu oluyor. Ben daha iyisini yapana kadar en iyi videom son yaptığım videom olsun. Bunu başarmak için de sürekli düşünüyorum, araştırıyor ve çalışıyorum. Başarılı olma isteği olmayan yoktur herhalde. İstek çok ama yapabildiğim diyenlerin oranı o kadar da çok fazla olmuyor. Başarılı olmaya ilgimiz var genellikle. Gerekliliklerini yerine getirme konusunda sıkıntılarımız var. Peki yolda takılanlar nerelerde takılıyorlar? Başarmak kazanmak değildir. Başarıyı salt kazanmaya indirgemek sadece gelip geçici tatmin hisleri verir. Sürdürülebilir başarıdır önemli olan. Her gün daha iyisi için mücadele etmek ve edindiğimiz iyi ve kötü tecrübelerle kendimize her gün bir önceki günden daha iyiye götürmeye çalışmaktır. İki günümüzün birbirine eşit olmamasını sağlamaktır. Bize ait olmayan başarılara karşı nefret var içimizde. Başkasıyla kendimizi kıyaslayarak başarılı olmaya çalışmak sakat bir duygu. Yapılan bir araştırmada bir çalışana iki alternatif sunulmuş. İlk alternatifte 50.000 TL size, 25 TL arkadaşınıza mı? İkinci alternatifte 100.000 TL size, 200.000 TL arkadaşınıza mı? Hangisini seçersiniz? İkinci seçenekte çalışan iki kat daha fazla kazanmasına rağmen diğer çalışan kendisinden daha fazla kazanmasın diye sırf bu kıyaslama hastalığı nedeniyle birincisini tercih ediyor. Yaptığınız işleri göğsünüze bastırıp sımsıkı sararak onlarla birlikte yaşamayın. İşinizi varlığınızın amacı haline getirmeyin. Yaptığınız işi kendinize ne kadar yakın tutarsanız o işle ilgili yapılan eleştiriyi kendinize yapılmış sayarsınız. O işteki başarısızlığı kendinizin bir başarısızlığı olarak görürsünüz. Eğer yaptığınız işi vücudunuzdan uzak tutarsanız benliğinizi korursunuz. Başarısız olanın siz değil, yaptığınız o iş olduğunu algılarsınız. Başka işler yapmak için de yola devam edersiniz. Başarılı olmak zorunlulukmuş gibi algılatılıyor. Sürekli insanların gözüne başarılı insanların hikayeleri sokuluyor. Bağımlılık sadece kötü şeylere olmuyor. Başarıya bağımlı garip insanlar topluluğu ortaya çıkıyor. Başarı haricinde hiçbir şeyi kabul edemeyen insanlar. Sürekli başarı isteyen insanlar bunu sürdüremezler. Sürdüremedikleri için de sürekli kaygılı olurlar. Başarılı olsalar bile mutlu olamazlar. İnsanların başarı hikayelerini değil, yaşam hikayelerini okumak önemli. İster başarılı, ister başarısız olsun. Böylece başkalarının bir ömür boyu edinmiş oldukları tecrübeleri kendi bilgilerimizle kaynaştırmış oluruz. Hem de bir ömürlük tecrübeyi birkaç günde kitap okuyarak. Nereden geldiğine, hangi şartlarda oraya geldiğine bakmadan herkesin aynı başarıyı göstermesini bekliyoruz. Mesela herkes tıbba girmeli veya herkes mühendis olmalı diyoruz. Oysa herkesin elindeki olanakları ve şartları başarıya ulaşmak için aynı değil. Olanakları daha düşük olan insanların başarıya ulaşmak için çektikleri ızdırap ve zahmet daha büyük oluyor maalesef. Herkese genel bir başarı hedefi koymak yerine her insanın kendi sınırlarını doğru bir şekilde tanımlaması, bu sınırları zorlamasıdır başarı. Bıkmadan tırmalamaya devam etmesidir. Hayattaki başarılarımızı ölçmeye çalışıyoruz. Bunda bir sorun yok ama bana göre biraz eksik. Şöyle birkaç örnek vereyim. Kaç tane kitap sattığınız değil, zaman geçse bile satmaya devam edip etmediği, okunup okunmadığı, insanların hayatına tesir edip etmediği önemli. Kaç tane video yayınladığınız değil, zaman geçse de videolarınızın izlenip izlenmediği, izleyenlerin de verdiğiniz bilgilerden faydalanmaya devam etmesidir önemli olan. Kurumsal bir şirkette yüksek performanslı ama düşük güven veren biri yerine orta performanslı ama güven veren, başkalarının da başarılı olması için dolaylı veya direkt etkisi olan insanları etrafınızda tutmanızdır daha faydalı olan. Başarı isteği sabır eşiğimizi de daha düşük seviyelere indirdi maalesef. Çok kısa zamanda her şeyi olmak istiyoruz. Aslına bakarsanız şu anda mevcut koşullar bazı durumlarda bunu sağlıyor da. Oysa başarıya ulaşmak keyifli bir yol değil. Kestirme ve kısa yollarla gidilebilecek bir yol hiç değil. Başarının ızdırap çekmekle, stres ve sıkıntı çekmekle direkt bir ilgisi var. İki psikolog, Yerkes ve Dodson tarafından 1908 yılında geliştirilen Yerkes-Dodson yasasına göre bir dereceye kadar stres motive edici ve eyleme dönüştürücüdür. Kontrol edebileceğiniz stres sizi başarılı olma yolunda daha gayretli yapar ve performansınızı arttırır. Ama gel gelelim stresin fazlası yıkıcıdır. Fazla stres kan damarlarını daraltır ve beyne daha az kan gitmesine sebep olur. Böylece beyin tam beslenemediği için düşünme görevini tam olarak yerine getiremez. Bunun sonucunda bir şey yapamayınca da panik başlar. Başarı en tepeye ulaşmak değil. En dipteyken kimse size inanmıyor, siz bile kendinizden emin değilken azimle çalışmaya devam etmektir. İlk adımları atmak en zordur.
Mesela bir sosyal medya hesabınız varsa hesabınızın takipçi sayısını ilk 1000'e, ilk 10.000'e, ilk 100.000'e çıkarmak için sarf ettiğiniz gayreti düşünün. İlk 1000'e çıkarmak her zaman en zorlusu oluyor. Sonrası katlanarak geliyor. Yetenek sizin kapıdan içeri girmenizi sağlar. Ama başarılı olmak istiyorsanız çalışmak zorundasınız. Başarı doğuştan getirilen yetenek, zeka gibi unsurların yanına binlerce saat çalışmayı gerektiriyor. Özellikle de yolun başındaysanız. Başarılı olmanın yolu belli. Çok çalışmak, hem de uzun süre ve disiplinle. Başarı bedava değil maalesef. Bedel ödemek gerekiyor. Başarının bedelini bir dönem ödemeyenler, başarısızlığın bedelini bir ömür boyu ödemeye aday oluyorlar maalesef. Tenisçi Çağla Büyükakçay bir gazete röportajında başarıyı ne kadar güzel anlatmış. Eskiden en çok mutlu hissettiğim anlar başarılı olduğum zamanlardı. Sonra şunu kavradım. Sadece başarıya takılıp kalmışsak yanmışız. Çünkü bunun sonu yok. Şimdi tenis oynadığım için çok mutlu hissediyorum kendimi. Başarılı olursam ne âlâ. Ama olamasam da dünyanın sonu değil. Ben artık her gün korta çıkabildiğim, sağlıklı olduğum ve bu imkanlara sahip olduğum için mutluyum. Motivasyonum da başarıdan ziyade bir Türk kadını olarak yapabileceklerim, mesela genç kızlara rol model olmak. En çok istediğim şey bu. Oynadığım oyundan zevk alıyorum. Oh ne güzel, bugün de en sevdiğim şeyi yapıyorum diyorum. Ne geçmişi ne geleceği düşünüyorum. Nasıl faydasını gördüm anlatamam. Büyük turnuvalarda oynuyorum. Sadece kazandık mı kazanmadık mı diye bakmıyorum. Hepsini deneyim olarak değerlendiriyorum. Ünlü yazar Gabriel Garcia Marquez, kimsenin başarıya ulaşmasını dilemiyorum demiş. Hedeflerimiz var, başarılar ve bir yerde zirve var. Peki oraya vardığımızda ne olacak? Hayat hala devam ediyor ve o zirveye ulaşmak için pek çok şey yaptınız. Sonrasında devam etmek ve başarının aslında varılacak bir nokta değil de bir yolculuk olduğunu bilmek önemlidir. Başarılar yarına kalmamızı sağlar. Uzun yolculuklarda nefesimizi daha iyi kullanmamıza olanak verir. Bir sonraki adımı gerçekleme motivasyonu verir bize. Başarı bir amaç değil, sonuçtur. Amaç ise elinden gelenin en iyisini yapmaktır. Her gün bir önceki güne göre daha iyi olmaya çalışarak hayata devam etmektir. Başarısız olunmayan bir hayat mümkün değil. O yüzden hayattaki varoluş amacını başarıya bağlamamak, başarıyı hayatta başkaları tarafından kabul görme, değerli hissetme aracı olarak görmemek lazım. Başarısızlık öğrenme anı olmalı. Utanç değil, üzüntü yaratmalı sadece. Başarı rahatlama duygusu değil, gurur oluşturmalı. Bu yapıldığı zaman her zaman başarma isteği ve adanmışlık olur. Statü, saygınlık ve mevki dediğimiz şeyler size gelir. Siz onlara gitmezsiniz. Başarılı mı olmak istiyorsunuz? Genetik kodlarınıza uygun, yatkın olduğunuz işlerin peşinden koşun. Potansiyelinizi, enerjinizi yatkın olduğunuz şeylere harcarsanız o alanda daha başarılı olma ve fark yaratma şansına sahip olursunuz. Yatkın olduğunuz işleri yaparken de zora ve zahmete dayanma gücünüzü arttırın. Başarma motivasyonunuzu yüksek tutun. Bir de mutlaka başkalarından yardım alın. Siz olun, etrafınızda sizi destekleyecek, teşvik edecek birilerinin olmasını sağlayın. Bir insan etrafındaki insanlar ne kadar başarılı oluyorsa o kadar başarılı olabiliyor. Yardım alabileceğiniz, size destek olabilecek bir çevre oluşturun. Bu çevreyi oluşturmak için de mutlaka tatlı dilli olun. Sonuç olarak hayatın farklı evreleri vardır. Ders ve okulla başlayan, sonrasında meslek, iş başarısına, nihayetinde de evlilik ve aile başarısına doğru giden bir yolculuktan bahsediyorum. Bu alanları tek tek hedeflemek, diğerlerini göz ardı etmek saplantı haline gelir. Tek tek başarıların sonu genelde mutsuzluktur. Asıl olan bütün bu alanları tek bir bütünün parçalarıymış gibi birlikte yönetebilmektir. Çok yeni lise ve üniversite giriş sınavlarından geçtik. Sınava giren gençleri düşünün. Aylarca hatta birkaç yıl azimle, disiplinle, yılmadan çalışarak sınava girip iyi bir sonuç alabilir. Ya da nefesi kısa sürede kesilip az sürede sıkılıp bırakabilir. Sınav biter, iyi, orta ve kötü bir sonuç gelebilir. Bu sınavlar hayat boyu karşılaşacakları engellerden sadece biridir. Her şey değildir. Nice akademik başarı sahibi kişilerin iş hayatında başarısız olduklarına, iş hayatında başarılı olan nice kişilerin de aile ve evlilik hayatlarında başarısız ve mutsuz olduklarına hiç şahit olmuyor muyuz? Hayat bir bütündür. Asıl olan da yaşam başarısıdır. Yaşam başarısı tüm başarılara anlam verir. Güçlü ve coşkulu bir hayat sürmemizi sağlar. Kendimize olan inancımız, saygımız, ailemize, çocuklarımıza ve yakınlarımıza olan sevgi ve muhabbetimiz,
Hayata bakışımız anlık başarı ve başarısızlıklara bağlı olmasın asla. Bunların hayatınızdaki önemi her durumda hep aynı kalsın. Bunu yapmaz isek işte o zaman yaşam başarısızlığı kaçınılmaz olur. Böylece başarıdan bahsettiğimiz bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Selamlar.